Taş gibi olur o. Kaymaklıca ben çalıyorum. Umarım beğenirsiniz. Faydalı olur inşallah. Yani hiç yapmadıklar yapın canlarım. Cıvık olsun. Onu ye. O daha sağlıklı. Sütümüzü koyduk. Aygazımıza altını yaktım. Sütümüz piştikten sonra kaynamaya başlayınca 5-6 dakika kaynadı mı kapatıyoruz. Doğal bir yoğurt çalacağız inşallah. Kaymaklıca. Canlarım sütümü köyden getirdim. Doğal süt. Nişastasız sade sütüne yoğurt çalıyorum. Ev yoğurdu olacak. Çok güzel olur. Yağı da içinde, inan yağı falan kaymağı pek güzel oluyor. Doğal, ben buna bayılıyorum ben. Kendim çalıyorum şükür. Elimiz ayağımız tutarken çalalım, yiyelim. İmkanınız varsa yani köyleriniz yakınsa gidin getirin. Vallahi böyle yoğurt işte sütü süzüyorsun, tencereye koyuyorsun, aygaza koyup yakıyorsun altını. Başını bekliyorsun taşırmayan diye. Şey olduğunda yankı altı böyle veriliyken açık görmesen tencere var neredeyse hepsi gider. Her tarafı göl eder. O yüzden başını bekleyerek pişiriyoruz. Altını kapatıp içine böyle kaşık falan atmadan ben bekleyerek pişiriyorum. Yani güzel oluyor. Kendi yoğurdunuzu kendiniz yapın. Hem sağlıklı hem tadı çok güzel oluyor canlarım. Kalanıyla da ben bu yoğurdun açık sulu sulu kalanıyla da hamursuz yapıyorum. Kek yapıyorum. Poğaçalara katıyorsun. Ne bileyim yani katıyorsun da katıyorsun. Her şeye katıyorsun. Tamam. Bir şey kaynarken görüşürüz. Şimdilik kapatalım çünkü video çok uzun olur. Sütümüz kabardı. Yani buna kabardı deriz. Kaynarken böyle köpükleri balonlanıyor. Biraz karıştırıverdim eniyor. Yine de dikkat edeceğiniz ki bu süt vallahi hiç elde avuçta durmaz. Hemen kabarık açıverir. 5 ila 6 dakika kaynattı mı sütümüz oldu. Kaymaklı yoğurdumuzu çalacağız inşallah. Mis gibi doğal yoğurt. Biz çocukken yoğurtlar daha başkaydı. Hele kırlarda koyunlar yayılırdı. İnanın şöyle ne bileyim hiç su bile çıkmazdı o koyunların sütünden yaptığımız yoğurtlardan. Hele gün döndükten sonra otlar kururdu. Zilla bir güzel olurdu. Ninem o sütü sağardı. Bir kova çıkan süt misal o zaman sonra azalırdı. 2 litre kadar, 1 litre kadar falan çıkardı. Onları şey ederdi. Böyle çölmeklere koyardı. Her gün dökerdi. Suyunu çölmek süzerdi. İçindeki pek güzel bir peynir olurdu. Yağ olurdu. Hem yağ hem peynirdi. Yani ikisi de karışık olurdu. Sade yağ gibi, mis gibi, peynir gibi. Çok güzel olurdu. Anam da sütleri şeye koydu. Dama koyduk böyle köyde evlerin damına. Eskiden çatı yoktu. 3 gece bekledirdik. O da böyle süt bekleye kaymakları yüzüne çıkardı. Altı da aynı yoğurt gibi donardı. Kaymağı yine o çölmeklere koyduk. Öbür altının o dongunluğu da koyunların o tuluklarına dökerdik. O 3 ay falan o devam ederdi. Ondan sonra biraz serteldikten sonra basılırdı tuluklara. Sütümüzü mayalarken görüşürüz. Yeter sütümüzün pişmesi. Sütlerimizi
Yarım kaşık yoğurduna sütü böyle karıştırıyorsun. Doğal yoğurdumuzu çalıyorsun. Böyle 2'şer kaşık. Bu kaşığına yarım kaşığı yoğurt. Ben sadece süt katarak bunu şey ettim canlarım. Sütüne böyle çoğaldı. Ayran gibi oldu gali. Şimdi böyle bir karıştıralım. Yağı içinde, kaymakları içinde, bu yoğurdun tadı çok güzel olur, doğal. İçinde nişasta falan da yok. Yani yoğurt bu işte. Kaymakları duruyor bakın. Şöyle parmağımla göstereyim, ben buna bir baktım. Hemen ılıkcan olacak canlarım. Şimdi yazdayız ya gali. Ilıkcanı iyice karıştırıp yoğurt olmasını bekleyeceğiz. Çinko kuşhanelerime çaldım. Kapaklarını kapıyoruz. Allah tek etsin. Polerimle örtüyoruz. Ben bunları hamurda, yöne yoğurtlarda kullanıyorum. Yani çok güzel oluyor. Hamur mayalanırken de örterim. Yorgan gibi, battaniye gibi de. Mayalanıncık görüşürüz canlarım. Yoğurdumuzu açıyoruz. Canlarım, şimdi bu yoğurdu 24 saat bozmayacaksınız. Yani yemeyeceksiniz diyen. Bir dinlenecek. Biraz şeyleri geçti mi ılıklığı dolaba koyuyoruz. Dolapta 24 saat bekliyor. Kaymaklı doğal yoğurt. Allah izin verirse ondan sonra yiyebilirsin. 2 gün daha bozmazsın, daha güzel oluyor. Yani kaşıklamazsın diyen. Bekletirseniz çok güzel olur. Kaymaklı cana yoğurdumuz. Bunu bir gün bekledin. Ondan sonra da inşallah böyle kaşık kaşık göstereceğim canlarım. Şimdilik hoşça kalın. 30 saat falan hiç şey yani bozmadan diyorum, böyle kaşıklamadan 30 saat beklettik. Gerçekten güzel oldular. Yani doğal yoğurt, kaymaklı yoğurt canlarım. Hiç bilmiyorsanız köyden böyle süt getirtirebiliyorsanız getirtirin. Çalacağını da isteyin. Hemen acıcık şöyle bir tatlı kaşığı 5 kilo süte çok bile. İnanın sağlıklı cana edin yiyin. Ben size şöyle bir göstereyim. Bunun içinde nişasta diye bir şey yok. Sadece ne doğal yoğurt sütüyle. Süt yani. İşte yoğurt dediğim budur canlarım. Yoğurt yiyorsun, bunu yiyeceksin. Yok nişasta atarak ben taş gibi yoğurt yapıyorum falan demeyin. Oyunu yoğurt yemiyorsun sen, nişasta atıyorsun sonuçta. Taş gibi olur o. Kaymaklıca ben çalıyorum. Umarım beğenirsiniz. Faydalı olur inşallah. Yani hiç yapmadıklar yapın canlarım. Cıvık olsun. Onu ye. O daha sağlıklı. Kaymaklarını kaymaklıca çaldığında böyle kaymakları bu gördüğünüz kaymak. Çok güzel olur. Ben size göstermek için böyle yaralıyorum yoğurdu galiba. İnanın
Harika oluyor, tadı da iyi oluyor. Bu kaymak alınca e, tadı olmuyor. Bunu misal sütüken pişiriyoruz, alıyoruz, onu yiyoruz ya. Biz de seviyoruz onu. Ama ben yoğurtta daha çok seviyorum. Çünkü yoğurdun tadı duruyor. Bozulmuyor. Akkız ninenizin yoğurdu da bu canlarım. Yapın, yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğenir, paylaşırsanız çok sevinirim. Abone olmadıysanız lütfen canlarım abone olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.